Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır baklavalık yufka ile hazırladığım nefis bir börek tarifiyle geldim. Çıtır çıtır harika oluyor bu tarif. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Böreğimizi dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Ben patatesli iç malzeme kullandım. Hazırlarken de kullandığım malzemeler yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve 2 adet büyük boy soğanı yemeklik doğradım ve geniş bir tavaya aldım. Soğanları soteledim. Soğanların rengi dönünceye kadar bu şekilde ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Diğer tarafta bir miktar patates haşlamıştım. Adet olarak inanın hatırlayamıyorum. Ben iç malzemeyi biraz bol kullanmak istedim. Bu tarifimde yani ağza dolu dolu gelsin istedim. Patatesli yiyecekleri sevdiğimiz için biraz bol olsun istedim. Sizler miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz. İçerisine baharatları ekledim. Baharatları da miktarlarıyla birlikte açıklama kısmına yazarım. Dilediğiniz baharatlarla kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz elbette. Kokusu çıkıncaya kadar baharatların şöyle bir kavurmaya devam ediyorum. Sotelemeye devam ediyorum. Çok uzun süre sotelemeye devam etmenize gerek yok. Ortalama 1 dakika yeterli olacaktır. Patatesler haşlandıktan sonra kabuklarını soydum. Ve bir ezici ya da çatal yardımıyla ezebilirsiniz. Ben eziciyle ezdim. Patatesleri ezdikten sonra kavurduğum soğanların üzerine ekliyorum. Belirttiğim gibi ben bol miktarda patates haşlamıştım. Yani şöyle söyleyeyim size, benim haşladığım patates miktarı 1 kiloya yakındı. O kadar fazla haşlamanıza gerek yok. Pardon, eğer siz daha az kullanırsanız içi. Patatesleri de ekledikten sonra bütün malzemeler birbirine girişinceye kadar karıştırıyorum ve ocağı kapatıyorum. İç malzememiz hazır olunca soğumaya bırakabiliriz ve böreğimizin yapılışına geçebiliriz. Bu tarifi kıymalı, peynirli ya da farklı iç malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Böreğimizin sosu için 150 gram kadar tereyağı ya da margarini eritelim ve bir tabağa alalım. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağı ve 1 su bardağından biraz eksik sütü de üzerine ekleyerek tüm bu malzemeleri karıştıralım. Sos olarak bu malzemelerin karışımını kullanacağız. Kullanacağımız baklavalık yufkaları tezgaha alalım. Kullanmadığımız yufkaların üzerini kapatalım ki kurumasın. Çünkü üzeri açık kalırsa çok çabuk kuruyor. Çok ince çünkü görüyorsunuz. Nemli bir bezle örtebilirsiniz. Ben baklava falan yaptığımda nemli bir bez örtüyorum. Bu sefer kuru bir bezle örtmeyi tercih ettim. Bu şekilde de kurumuyor kesinlikle. Bir tane yufkayı tezgaha aldıktan sonra hazırladığım sostan bir miktar üzerine ekliyorum ve fırçayla dağıtıyorum. Çok fazla sosa bulamayın bu aşamada. Her yeri nemlenecek kadar, her yerine dağılacak kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde bir tane yufkanın her yerine fırçayla dağıtalım sosumuzu. Aynı şekilde bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. Üst üste 5 adet yufkayı sıralayacağız ve böreğimizi bu şekilde rulo yapacağız. Şimdi ben birinci böreğimi yaparken sizlere göstermek istiyorum. Sonrakilerini de göstererek sıkılmanızı istemem. Tüm aşamalarını biraz keserek, kısaltarak sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci yufkamı da aldım ve sos dağıtmış olduğum birinci yufkanın üzerine yerleştiriyorum. Köşeleri, kenarları birbirine denk gelecek şekilde yerleştirmeye özen gösteriyorum. İkinci yufkanın üzerine de aynı şekilde sostan dağıtıyorum. Bu sefer kaşıkla yani küçük kepçeyle değil fırçanın ucuyla dağıtmak istedim. Bu şekilde daha kolayıma geldi. Her yeri ıslanacak şekilde dağıtmaya devam ediyorum. Aynı bu şekilde bu tarifle saya çöreği benzeri börek de hazırlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi 5 adet yufkayı üst üste koyarak içerisine de kıymalı, soğanlı iç harç hazırlayarak ekleyebilirsiniz ve saya çöreği şeklinde şekil vererek fırın tepsisine dizerek pişirebilirsiniz. O şekilde de çıtır çıtır harika bir lezzet oluyor. Bunu da bu aşamada belirtmek istedim. Şimdi 4. yufkayı ekliyorum. 4. yufkanın üzerine de sosu dağıttıktan sonra artık 5. yufkayı ekledikten sonra üzerine sos sürmeyeceğim.
Beşinci yufkanın üzeri kuru kalacak ve malzememizi ekleyeceğiz. Hazırladığımız malzemeyi ekleyeceğiz. Bu katı da sosa buluyorum. Artık 5. yufkamızı da üzerine alabiliriz. Şöyle hava kabarcıklarının kalmaması için her yerine hafifçe bastırıyorum. Ve pürüzsüz bir görüntü oluşturmaya çalışıyorum. Ve uzun olan kenarına hazırladığım iç malzemeyi ekliyorum. Başında da belirttiğim gibi ben ağza dolu dolu gelmesini istediğim için bol miktarda iç malzeme kullandım. Siz bundan daha az kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Bu şekilde lezzeti bence muazzam oluyor açıkçası. Çok güzel oluyor. Eğer patatesli lezzetleri bizim gibi seviyorsanız, biz ailecek çok sevdiğimiz ve çok tükettiğimiz için bu tarz böreklere bayılıyoruz. Sizler de benim yaptığım gibi bol kullanabilirsiniz. Şöyle çok kolay bir şekilde rulo yapılıyor zaten araları nemli olduğu için. Rulo yaparak yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum bu şekilde. Hepsine aynı işlemi uyguladım. Toplamda 30 adet yufka kullandım. 6 uzun börek çıktı. Her birinde 5'er adet yufka kullanmıştım. Paketimden bir miktar yufka kaldı. Onu da sonra farklı tariflerde kullanmak üzere buzdolabına kaldırdım. Üzerine sıvı yağı dağıtıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını küçük bir kaseye aldım ve fırçayla üzerine dağıtıyorum. Diğer tarafta fırınımı 190 derecede ısıtmıştım. Bu işlemi daha önceden yapın ki sıcak fırına koyun böreğinize. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında, yani benim fırınımda 35 dakikada pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Şöyle biraz sıcağının çıkmasını bekledim. Hemen fırından çıkarır çıkarmaz dilimlemedim. Bir 5-10 dakika kadar dinlendirdikten sonra dilimleyebilirsiniz. Görüntüsünden de anlaşılıyor, görüyorsunuz. Çıtır çıtır, harika bir dokusu ve harika bir lezzeti oluyor. Denediğiniz takdirde bana hak vereceğinize eminim. Şöyle yakından sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hala sıcak olduğu için biraz tutarken zorlanıyorum. Kesme aparatıyla çok sağlıklı kesilmedi. Onun için şöyle bıçakla destekleyerek dilimleri kestim. İçi dolu dolu, dışı çıtır çıtır, harika bir lezzet. Hazırlarından çok daha güzel oluyor, inanın. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle, sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşça kalın.